Şimdi dostlar, bilelim ki beden o kadar güzel konuşur ki dinlediğimizde sağlığımızla işte bedenimizin içerisindeki çeşitli böyle sivilcesiyle, kızarıklığıyla, rengiyle böyle çeşitli olaylarıyla doğanın içindeki her bir şey bize bir şey anlatmak içindir. Sen eğer o muhabbete katılıyorsan, onun diliyle ne dediğine bakıyorsan aslında orada konuşanın yaradan olduğunu görürsün. Çünkü yarattıkları ile Yaradan senle muhabbet edecek. Yani şöyle bir şey değil. Bu iş nereden kaynaklanacak? Nereden çıkıp da gelip sana bir aktarımda bulunacak? Tabii ki işte diyelim ki seninle, benimle, bizimle. Bazıları da şöyle düşünüyor. Ya tamam da ben Yaradan'la konuşayım. Tamam da işte ayırma. Konuştuğun her bir şey, hatta önce kendi varlığın, kendi bedenin sana onun diliyle zaten konuşuyor olacak. Şimdi biraz devam edelim. Şimdi diyelim ki işte tırnaklarımızda morarmalar, tırnaklarımıza çizgiler meydana geliyor. Demek ki karaciğerle ilgili bir şey var. Özellikle sevgili dostlar, karınlarınızdaki çok fazla şişlikler, işte kaburga altındaki çok yoğun katılıklar, sertlikler, yemeklerden hemen sonraki oluşan çeşitli sertliklerin sebeplerinde özellikle eril enerjiye, ruhsal otorite ile ilgili sistemlere karşı birazcık böyle mesafeli duruşumuz olabilir. Bununla ilgili en temel temizleyeceğimiz, göreceğimiz şey safra kesemizdir. Demek ki sertliklerimiz var, katılıklarımız var. Eğer sertlik ve katılıklarımız varsa diyeceğiz ki nerede çok yumuşak, nerede böyle korumak üzere sularım var, su gibiyim. Şimdi çok sert ve katı görünen kişilerin çoğunluğu arkadaşlar bir karpuz gibidir. Yani karpuzun dışı çok serttir ama içi su gibidir. Ya da Hindistan cevizi gibidir. Hindistan cevizinin dışı çok sert ama içi sudur. Bakın. Öyleyse bu dışarıya karşı çok sert olan dostlarımız, arkadaşlarımız dışarıyı dengeleyebildikleri ölçüde ya da içeriği daha da dengeli, daha da belli bir katılığa geliştirebildikleri ölçüde dışarıdaki bu aşırı sert tepkilerden ortaya doğru gelebilirler. Yani içerinin sınırını koyan dışarıda sınırı azaltmak durumunda kalır. Ve özellikle bu bölgedeki diyelim ki sertlikler ne yapar? Diyelim ki boynunuz tutuluyor sürekli. İşte boyun sertlikleri. Ne var? Safra kesesiyle ilgili sorunlar, problemler var. Ya da işte kulunçlarınız var. Tam böyle kalbinizin arkasında sağ ve solda böyle yumruk gibi sertlikler var. Ne var? Safra kesen bana mesaj veriyor. Çamurum var, taşım var. Niye beni dinlemiyorsun? Bak yaşadığım olaylarda bir sürü katılıklar yaptım, sertlikler yaptım. Bunları niye mesaj olarak almıyorsun, algılamıyorsun? Ben de aynı zamanda kendimi takip edeyim buradan. Her şey yolunda mı? Evet. Bakayım. Evet. Tamam. Güzel. Evet, onlara da bakıyoruz. Şimdi tabii ki leke neredeyse, kızarıklık neredeyse oradaki meridyenlere bakın ki ünalgüner.com'da bunlarla ilgili aslında arkadaşlar meridyenler var, enerji alanları var, çakralar var, 5 elementle ilgili tablolarımız var. Bunları ücretsiz çok kolay erişebiliyorsunuz. Bunlardan bilgi alın. Ve göreceksiniz ki hangi meridyenin, hangi enerji kanalının üzerindeyse zaten tam da o enerji alanı ile ilgili bir sorun ve problem olduğunu göreceksiniz. Şimdi çok daha yoğun bir çalışma, bir program, bir kitap olarak hazırlıyorum. İnşallah bununla ilgili böyle her biriniz kendi kendinizi çok daha kolay, iyi analiz edebileceksiniz. Alacaksınız tık tık tık. Matematik. Şimdi sevgili dostlar, Allah'ın yarattığı her şey eğer birbiriyle bağlantılıysa tabii ki bir algoritması ve bir matematiği var. Öyleyse şu ana kadar anlattığımız her şey eğer her şeye uymuyorsa, uymadığı bir şey dahi varsa doğru değil. Bakın ne kadar iddialı bir şey aktarıyorum size. Yani tıbbın, hayatın, evinizin, yaşamınızın, kaderinizin, ilişkilerinizin matematiğine uymayan bir tane nokta varsa anlattığımız her şey o zaman doğru değildir. Bu sebeple
Bütün anlattıklarımız, bütün çalışmalarımız her bir tanesi matematiksel olarak birbirine bağlantılı, birbirini destekler ve açılımlar yapar. Hani bu tıp, evet, bu tarih, evet, bu beden, bu ruhsallık, bu maneviyat, bu bağlantı, bu ilişkiler, bu parayla ilişkin, bu kadın erkek ilişkin, bu kendi varlığınla ilişkin. Hepsi bir noktadır. Onun için çoğu zaman şunu anlatırız ki zaten detoks kampımızda da online yapacağımız detoks kampında da özellikle bedeni, duyguları, zihni bütün bunları her bir tanesini bir hani böyle sağlık bombardımanı yapma niyetimiz var. Yine şunu tekrar ediyorum. Gerçekten niyeti olan, samimi niyeti olanlar gelsin. Başarılı odaklı bir şekilde, doğru kullanım, doğru adımlarla ilerleyip sağlıklı böyle bireylerin mayalarını oluşturalım. Ülkemize bu farkındalığı yüksek dostlarımızı kazandırırken dünyanın her bir tarafında da o arınmanın faydalarını, güzelliklerini anlatan bir sürü aynı zamanda da kişilerle yolumuzu daha da faydalı hale getirelim. Şimdi bedenimize sizlerden de şu an itibariyle artık sorular almaya başlayalım. Bedeninize ne oluyor? Ne anlatıyor beden? Ve bu anlattığı nasıl konuşsun sizden diye şu anda sorularınızı yazın. Ben de şimdi bu soruları sizlerle beraber cevaplayacağım. Hemoroid. Şimdi hemoroid de arkadaşlar bakın kılcal damarlarla alakalıdır ve kökeninde dalak ve toprak merkeziyle alakalıdır. Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi öyleyse kılcal damarlardaki bu çatlamalar ve özellikle anüs ve buradaki çeşitli memeler oluşturulması, şişmesi bizim temelde de bir şeyi bırakamamamızla alakalıdır. Bir duyguyu, duygusallığı, acımayı, acındırılmayı, hani böyle bu hallerle ilgili durumu bırakamadığınızda işte orada yapışır ve kılcal damarlarda da duygusal geçmiş sorun ve problemlerin izleriyle beraber burada siz ne yaparsınız? Hemoroid olursunuz. Öyleyse birincisi kolay nasıl bırakırım? Beden konuştu. Şimdi bir de bunun iyiliğini nasıl yapacağız? Neyi bırakamıyorum? Bırakabilmenin kolaylığını nasıl sağlarım? Bunlarla ilgili özellikle bizim bir sindirim düzenleyicisi detoks programımızda var. Ve bu sindirim düzenleyicisini kullananlar, Coordinex olarak kullananlar bu konuyla ilgili tamamen iyileşmeler tabii şöyle tam doğru şekilde uyguladıklarında ben şunu söylüyorum bakın. Söylediklerimizi detoks programımıza tam bir şekilde yapan dostlarımızın her bir tanesi safra kesesi, taşları, çamurları temizleniyor mu? Evet. Dolaşım sistemi temizleniyor mu? Evet. Peki bir kişi, iki kişi mi? Şimdi şöyle söyleyelim. İlkbaharda 8.600 kişi. Geçen sene 10.000. Peki biz bunu eğer hani 10 yıllardır yapıyorsak kaç yüz bin kişi şu ana kadar fayda gördü? Ortalama iyileşme sistemimiz %98. Siz dünyada böyle bir şey duydunuz mu? Yani hangi ilaç, hangi sistem %90'ların üzerinde bir iyileşme sağlıyor? Çok şükür. Dostlarımızla beraber iyi niyet eden. Tabii ki hani aralara tek tük giriyorlar. Ay ben şöyle yaptım böyle. Su içtin mi içmedin. Şunu yaptın mı yapmadın. Tabii ki bir sürü hani farklı yerlerin kişileri, elemanları dünyanın dört bir tarafından hani kim böyle şöyle söyleyeyim. Hani koruyucu hekimliğin faydasını kaç kişi anlatıyor? Sadece sağlıklı beslenmeyle iyileşebileceğini, beslenmeyle arınıp doğru şekilde hayatını çok iyileştirebileceğini kaç kişi anlatıyor sevgili dostlar? Yani illa her şey ilaç demek mi? Her şey hastane, ameliyat demek mi? Tabii ki yani bir şekilde onlar da çok önemli, çok kıymetli. Yani bugün modern bilimi, modern tıbbı küçük görmek yanlış bir şey. Oradaki gelişmeleri de takip ederek oralardan da fayda alacağız. Ama burada beslenmenin yararını, arınmanın yararını küçümsemek de aynı şey. Ki zaten Hipokrat dahil gerçek bilim adamlarının birçoğunun söylediği şey şudur ki
beslendiğin şeyler senin ilacın olsun. İlaçlarınsa yediklerin olsun, içtiklerin olsun. İşte bunu nasıl yaparız? Bunun bilgisi var mı? Bunun bir ilmi var mı? Var. Kadim bilgilerle beraber bunu birleştireceğiz. İnşallah tabii ki Rahman ve Rahim olanın korumasında hep birlikte bunu gerçekleştirip yapalım. Çünkü tabii ki bir sürü şu anda işte biliyorsunuz moda virüsler, birçok şeyler üretiliyor, şeyler geliyor. Yani neler neler oluyor biliyorsunuz. Buralardan korumayla, hayırlısıyla, sağlık ve faydayla geçiş yapalım. Her birimize burada inşallah şifalar olsun diye de niyetimizi belirtelim.